Dostlar selamünaleyküm. İran-İsrail gerginliğinde çok hızlı bir gece yaşandı. İki taraf da birbirlerine karşı etkili saldırılar yaptılar. O yüzden bugün hızlıca bu geceyi değerlendirelim. Tabii medyada bulamayacağınız detaylarla. Bu gece sabaha kadar yaşananları konuşalım çünkü gerçekten farklı bir geceydi. İran dün bizi şaşırtmıştı. Bu gece kat kat daha fazla şaşırttı. O yüzden uzatmadan başlayalım. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aslında bugün için video planım farklıydı. İran'ın füze envanterini konuşacaktık. Biliyorsunuz İsrail ile İran gerginliğinde İsrail tarafı daha çok hava kuvvetlerini kullanıyor. Onu da konuşuruz. Ama bugün önce İran tarafının en büyük gücünü konuşalım istedim. Çünkü İran o mesafeden İsrail'i hava kuvvetleriyle vuramıyor. Elindeki tek güç çarpanı füzeler. Sadece bunları kullanıyorlar. Gerçi bu gece kamikaze dronları falan da kullandılar ama ne yaptılarsa balistik füzelerle yaptılar. O yüzden en çok İran'ın balistik füzelerine odaklanmayı planlıyordum. Onu yine konuşuruz. Hatta bugün olmazsa 2 video yayınlarım ama onu ikinci sıraya atalım. Çünkü bu gece gerçekten çok fazla şey yaşandı. Saldırılardan önce bir noktaya değinmekte de fayda var. Şu an İsrail her zaman olduğu gibi Batı'nın desteğiyle ilerliyor. Mesela İran ilk parti dronları fırlattığında ABD'nin savaş uçaklarıyla birlikte İngiltere'nin savaş uçakları filan da bunlara karşı koydu. Ürdün kralı zaten İsrail'in canını yakacak herhangi bir şeyin Ürdün hava sahasından geçmesine izin vermedi bugüne kadar. Bugün de hala aynısını yapıyor. Yani onu da Batı ittifakının içinde görüp öyle değerlendirebiliriz. Ama dün ilginç ve farklı bir şey daha yaşandı. Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği zaten bilmeyen yok. Şu an Almanya genel anlamda küçük bir İsrail olarak görülebilir. Ama İran'la İsrail arasında yaşanan çatışmalarda Almanya'nın aktif olarak yer aldığını bilmiyorduk. Dün bir şey oldu. Ürdün hava sahasında Alman yakıt ikmal uçağı yanlışlıkla transponderını açıp kapattı. Birkaç saniyeliğine orada olduğu görüldü. Yani Almanya'da aktif olarak İsrail'in yanında yer alıyor. İran'a karşı savaşıyor. Yani savaşmasa da en azından savaşan İsrail ordusuna destek veriyor. Lojistik destek veriyor. Bunlar önemli detaylar. Çünkü İsrail'in yanında sadece ABD varmış gibi görürüz genelde. Tabi Batı'nın genel olarak İsrail olan desteğinin hepimiz farkındayız ama bu kadar aktif olarak savaşın içinde yer alacaklarını hiçbirimiz düşünmeyiz. Şimdi bunu görmeye başladık. Gece bir ilginç gelişme daha yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'den İsrail'in yanında İran'a karşı savaşa girmesini istedi. Yani karşıdan destek vermeyi bırakın artık gelin ve benim yanında doğrudan savaşa girin dedi. Zaten İsrail bunun için birkaç gündür yaygara koparıyordu. İran'dan atılan bir tane drone boş araziye bile düşse İsrail hemen İsrailli sivilleri vuruyorlar. Dünya buna sessiz kalmamalı filan diye komik bir açıklama yapıyordu. İşte bunun sebebini dün net şekilde gördük. İsrail ABD'den yanında savaşa girmesini istedi. Ama ABD'nin ilginç şekilde bunu reddettiği haberi geldi. Yani kısacası dün gece gerçekten hareketli bir geceydi. Ama öncelikle işin genel anlamda siyasi boyutunu ve gizli ittifaklarını konuştuk. Şimdi esas kısma odaklanalım. Yani karşılıklı çatışmalara. Esas aksiyon buradaydı. Ve İran beni dün gece gerçekten şaşırttı. İki saldırı dalgasına şahit olduk. İkincisi gerçekten muazzamdı. Tabii yaşananları konuşmaya en başından başlayalım. Öncelikle gece İsrail'in saldırılarıyla başladı. İsrail Hava Kuvvetleri İran'da belirlenen noktalara saldırılar yaptı. İlk saldırılarda İran ordusundan 2 general daha hayatını kaybetti. Biri İran Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı, diğeri Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısıydı. Yani İran 2 üst düzey ismini daha kaybetti dün gece. Şu ana kadar ölen general sayısı onun üzerine çıktı. İsrail'in bu saldırısını özellikle vurguluyorum çünkü düşman ülkenin generallerini bu kadar rahat vurabiliyorsanız bu düşmanınızda çok ciddi bir istihbarat zaafı olduğunu gösterir. İran'ın İsrail'e karşı en büyük dezavantajı dendiğinde genellikle hava kuvvetlerinin zayıflığı akla gelir. Ama bu belki de ikinci sırada. İran'ın en büyük zaafı istihbaratı. Düne kadar bu bölgede İran istihbaratının etkili bir örgüt olduğunu düşünürdük. Ama son yıllarda İsrail'in İran'daki etkinliğini görünce İran'ın bu konuda ne kadar zayıf olduğunu fark etmiş olduk. Bu kadar generalin sadece 2 günde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilmesinin mantıklı bir açıklaması yok. O yüzden bence dün İsrail'in en önemli 3 saldırısından biri bu nokta operasyonlarıydı. İkincisi İran Savunma Bakanlığı karargahına yapılan İsrail hava saldırısıydı. Bu saldırı stratejik bir hedef olması açısından önemliydi. Üçüncüsü ise petrol tesislerine yapılan saldırılardı. İsrail, İran'a ait farklı noktalardaki petrol tesislerini ve depolarını vurdu. Özellikle Tahran yakınlarındaki bir petrol tesisi büyük hasar aldı. Bu saldırılar İran hava savunma sistemlerinin çok zayıf olduğunu gösterdi mi derseniz aslında tam olarak bunu söylemek mümkün değil. İran'ın hava savunma sistemleri İsrail'in ilk saldırılarına devreye girmemişti. Sıkıntılı olan kısım
kısım buydu. Yani ilk saldırı da devreye girme işi. Cuma sabahına kadar İsrail ilk saldırıları yaptığında resmen hiçbir savunma sistemi olmayan bir ülkeye karşı operasyon gerçekleştirdi. Tabii o süreçle ilgili çok fazla söylenti var. İsrail'in içeriden ajanlarıyla hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığı filan da söyleniyor. Ama tabii onları net olarak bilmemiz mümkün değil. Ama o saldırıdan sonra işler değişti. İsrail her saldırdığında İran'ın hava savunma sistemleri devreye girmeye başladı. Ve bu saldırılara karşı etkin savunma da yaptılar. Birçok bölgede başarılı savunma yaptılar. Ama şunu unutmayın. Bu kadar yoğun bir saldırıda delinmeyecek bir hava savunma sistemi yoktur. Ne kadar güçlü bir hava savunma ağı kurarsanız kurun en nihayetinde o hava savunma yeteneği zaaf gösterebilir. İran'da da şu an bu yaşanıyor. Yani İsrail saldırılarında hava savunma bataryaları ciddi bir sınav veriyorlar. Ama tabii ki her saldırıyı engelleyemiyorlar. Kısacası bu gece İsrail tarafı saldırmaya devam etti ve etkili denebilecek operasyonlar yaptılar. Ama bu sefer İran tarafı da boş durmadı. Başta dediğim gibi bu sefer beni gerçekten çok şaşırttılar. İran o mesafeden İsrail'i sadece balistik füzelerle vurabilir. Bu gece de bunu yaptı. Aslında iki saldırı dalgası yaşandı. Kamikaze dronların kullanıldığı küçük çaplı bir saldırıyı da sayarsak 3 saldırı dalgası diyebiliriz. Çünkü ilk olarak İsrail'in Elyat bölgesi İran'a ait kamikaze dronlarla vuruldu. Ama tabii ki bu çok etkili bir saldırı değildi. Kamikaze dronlar daha çok nokta hedefleri vurmak için kullanılır. Böyle kullanıldığında gerçekten işe yararlar. Ama büyük çaplı savaşlarda balistik füze veya uçak bombası gibi etki yapamazlar elbette. Bunun ardından İran çok sayıda balistik füzeyle ilk saldırı dalgasını başlattı. Bu saldırıda 50 civarı balistik füze fırlattıkları söylendi. Bu füzelerin bir kısmı İsrail'in başkentine düştü. Bir kısmı havada engellendi. Ama Tel Aviv'e düşenler ciddi hasar bıraktılar. Füzelerin düştüğü noktalarda binalar yerle bir oldu. Bu saldırıda İran, Kasım Süleymani adını verdiği yeni bir balistik füze kullandığını duyurdu. Ve bu saldırılarda 100'den fazla İsrail vatandaşının yaralandığı, 3'ünün de öldüğü açıklandı. İlginci, İsrail hava savunma sistemleri de vuruldu. Sonra İran'ın ikinci saldırı dalgası başladı. Burada da yine 50 civarı balistik füze kullandılar. Ve esas etkili olan saldırı dalgası buydu. Çünkü daha fazla sayıda hipersonik füze kullanıldı. İsrail, İran'ın fırlattığı hipersonik füzeleri engelleyemiyor. Zaten genel olarak şu an hipersonik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi pek mümkün değil. Sesten 8-10 kat hızlı dalışa geçen füzelerden bahsediyoruz. Bugünün teknolojisi burada çaresiz kalıyor. Tabi aklınıza şu da gelebilir. Madem İran'ın hipersonik füze teknolojisi var, neden o zaman bolca fırlatıp istediği hasarı bırakmıyor? Aslında dediğinizi yapabilse İran İsrail'e ciddi anlamda zarar verirdi. Ama bu sadece İran'ın değil, hiçbir devletin yapamayacağı bir şey. Hipersonik füzeler çok yüksek maliyetli füzeler oluyor. Bunları öyle kamikaze drone fırlatır gibi fırlatamazsınız. Daha planlı gitmek zorundasınız. Şu an İran da bunu yapıyor. Elindeki envanteri ekonomik kullanmaya çalışıyor. Hatta patlayıcı başlığı olmayan birçok balistik füze de fırlattılar. Bunun sebebi de hava savunma sistemlerini daha düşük maliyetli bir satürasyon saldırısıyla yormak. Hava savunma sistemlerini yorduktan sonra esas darbeyi vuracak olan füzeleri fırlatıyorlar. Ve gerçekten bu gece özellikle ikinci dalgada hipersonik füzelerle ciddi bir darbe vurdular. Hatta İsrail basını bu çatışmaları sonlandırmanın yollarını aramaya başladı. Yani dediğim gibi İran bu sefer gerçekten şaşırttı. Çatışmalar nereye kadar ilerleyecek? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama tahminim bugün yarın büyük güçler aracı olmak için devreye girmeye başlarlar. Ve sonrasında gerginlik durulur gibime geliyor. Ama izlemeye devam edelim. Çünkü ilginç şeyler yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek gibi. Allah'a emanet olun.